Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle yine bir erkek bebek yeleği çalışacağız. Yeleğimin büyüklüğü 1-2 yaşa uygun büyüklükte. İki renkle çalışacağız yeleğimizi. Kırmızı ve gri renk. Gri renkli ipim bir yumaktı. Kalan ipim bu kadar. Bir yumak yetti. Kırmızı ipim de yarım yumaktı. Yine çoğunluğu kaldı. Diğer malzemelerimizde 3 tane düğmemiz var. Bir de örgüm bittikten sonra araba yaparak yeleğimi süsledim. Ayrıca arabalara küçük bir video çekeceğim. Diktim bu kısma arabaları. Yeleğimize arka kısımdan alt bedenden başlayarak arka kısmı öreceğiz. Beden kısmını tamamlayınca bu kısımlarda kesmelerim var. Kesmeleri tarif ettim. Daha sonra ön kısımda hiç ilmek kesmeden veya herhangi bir dikiş yapmadan omuz kısmından ön kısma doğru iki ön parçayı örerek tamamlayacağız. Yeleğimde ayrıca benim kanal açmadan önce de kullandığım bu son ilmek işim vardı. Ayrıntılı şekilde tarif ettim. Ön bantlara ve kol kısmında dikiş gelmeyecek yerlere uyguladım bu bant işini. Dikiş gelecek yerlerde ise haroşa dönüşü yaparak yeleğimi bu kısımdan dikişle birleştirdim. Oldukça kolay bir yelek yapması, haroşa örgü olduğu için modelde yok zaten. Ben çok beğenerek ördüm arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi hep birlikte. Yeleğimize başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize selamlar, sevgiler yolluyorum Kapadokya'dan, Nevşehir'den. Allah'a emanet olun. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Tek parça erkek bebek yeleği öreceğiz. Örgümüz için iki renk lazım bize. Ana rengimiz gri renk. Markası Himalaya anti peeling bir ip. 100 gram 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk no 734 27. Diğer ipim Kartopu marka, başka bir örgümden kalan bir ipim, yarım yumak, numarasını hatırlamıyorum, koyu bir kırmızı arkadaşlar. Söylediğim gibi Kartopu marka. 3 düğmemiz var. Gri renkte kullandım düğme tercihimi, kaldırıyorum, şimdilik işi yok. Şişimizde arkadaşlar ben yine misinalı şişle çalışacağım çünkü düz şişler çekim yaparken zor olduğu için, etrafa çarptığı için ben düz şişle örmüyorum. İsterseniz düz 3 numara şişle de yapabilirsiniz. Eliniz sıkıysa 3,5'la yapabilirsiniz misinalı veya düz şişte. Örgümüze haroşa örgüyle başlayacağız ve 70 ilmek atarak başlayacağız. 70 ilmeğimi atıp hazırladım ben. Arka kısmı gri renkten sade olarak öreceğiz. Ön kısımda kırmızı rengi de bağlayarak devam edeceğiz. Başlıyoruz şimdi. Düz ilmekle haroşa öreceğim arkadaşlar. Normalde ben diğer örgülerimde ters haroşa tercih ediyorum. Çünkü daha düzgün olduğu için. Ama bu yeleği düz ilmekle haroşa ören takipçilerim için ben de düz ilmekle öreceğim. Sağ ve sol yönde
son ilmeklerimizi bu hırkamda gösterdiğim gibi yapacağız. Dikişi temiz olması için bu şekilde çalışacağız. Bu hırkamın da kanalımda anlatım var yapmak isteyenler için. Sadece bant kısmındaki hatırlatma için bu şekilde yapacağız diye göstermek istedim hırkamı. Başlıyoruz şimdi. 70 ilmeğimi atıp hazırladım ben. 70 ilmekle ilk kenar ilmeğimi şişime alıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra ikinci ilmeğime düz haraşo için şişimi takıyorum ve alt kısımdan şişimi ipin altından dolayarak ip de şişin üstünde olacak şekilde ilmeğimi örüyorum. Diğer arkadaşlar istediği gibi alıp örebilir ama düz ilmekle haraşo ördüğüm zaman bu şekilde alırsam şişim ipin üzerinde ve alt kısmına şişin altına alarak ilmeğimi örürsem sağ ve sol yönü birazcık son ilmek sıraları düzgün olmadı. O yüzden örgümü bu şekilde ayarladım. Biraz da Instagram ve YouTube sayfamda örgülerin çok düzgün Eriş Hanım özellikle bir püf noktası var mı diye soranlara bu ilmek alışlarımı ve ip atışlarıyla ilgili olduğunu söylemek istiyorum. Şişiniz çok kalın olmayacak. Bir de ilmeklerin yönüne, modeline göre dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İleriki günlerde bir video hazırlamayı düşünüyorum bu konuda. İlmeğimizin içine takıyoruz şişimizi. Daha sonra şişimiz alt kısımda olacak şekilde örüyoruz. Birkaç sıra ördükten sonra nasıl durduğunu sizlere göstereceğim. Devam ediyorum. Her iki yönden de haraşo örgüyle çalışıyoruz. Biraz ilerledim arkadaşlar örgümde. Düz yüzü, ters yüzü, kol altı yüksekliğine gelene kadar haraşo örgüyle devam ediyoruz. Kenar kısımlarında böyle örüyoruz. Yeterli yüksekliğe geldiğimde tarife devam edeceğim. Örgümün arka kısmında ilerledim arkadaşlar. Şimdi size mezura ve sıraları sayarak ölçü vereceğim. Daha sonra sağ yönden ve sol yönden birazcık ilmeklerimizi azaltacağız. 5'er ilmek keseceğiz. 5 ilmek sağ yönden, 5 ilmek sol yönden. Düzeltiyorum örgümü ve yüksekliğini ölçüyorum. Örgümün yüksekliği 20 santim arkadaşlar. 20 santimde haraşo çizgilerimizin sayısı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51. haraşo çizgimizde, şişimizde. Başlıyoruz şimdi. 10 ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesim yapacağız. Bir de arkadaşlar artık bu son ilmek işini bırakıyorum. Dikiş için bu şekilde yaptım temiz olması için. Kol kısmına gelince benim kullandığım bir teknik var. O tekniği uygulayacağım. Zor gelen arkadaşlar aynı şekilde devam edebilir son ilmekleri örmeye. 2 ilmeğimi şişime alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Tekrar söylüyorum, bu kesme değil arkadaşlar. Kesmemizi
bu kısımda 8 ilmek ördükten sonra yapacağız. 2 ilmeği birlikte ördükten sonra kestiğim ilmeğin yerine düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerinden bir ilmek atıyorum. Daha sonra sıradaki ilmeği düz örüyorum. Devam edip birinci ilmeği ördüm. 8 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz oldu. 11. ve 12. ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte ve ilk ilmek kesmeyi yaptım. Devam ediyorum. Diğer ilmekleri haroşa örgüye göre örüyorum. Sol yönde bu kısımda 15 ilmek kalana kadar örüp tarife bu kısımda devam edeceğim. Sol yöndeyim. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimiz var. Bu 15 ilmeğin 2 tanesi son ilmek işi yapmak için kullanacağımız ilmek. Devamında 2, 4, 6, 8 ilmek haroşa öreceğimiz ilmek. 9. ve 10. kesme yapacağımız ilmek. Onun için 1, 2, 3 ilmek daha örüyorum. Şişimdeki bu 2 ilmeği de şişime birlikte alıp sol yöndeki kesmemi yapıyorum. Daha sonra 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. İki ilmeğim kalınca örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Çeviriyorum örgünün ters yüzünü. 2 ilmeği birlikte şişime takıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Kesmiş olduğum ilmeğin yerine bu kez düz yüzden ters yüze doğru ipimi atıyorum. Bir ilmek doluyorum. İlmeğimi doladıktan sonra diğer ilmekleri örgüme göre haroşa örüyorum. Ters yüzdeyiz. Ters yüzde kesme yok arkadaşlar. Sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde tekrar ikinci kesmeyi ve uyguladığım bu son ilmek işini tarif edeceğim. Ters yüzde sıra sonundayım. Bu kısımdan itibaren tarif etmeye karar verdim. Sol yöndeki şişimde 2 ilmek kalana kadar örüyorum. 2 ilmeğim kalınca bir tanesi kenar ilmek, bir tanesi de doladığım ilmek. İkisini birlikte örmeden sağ yöndeki şişime taktım arkadaşlar. Düz yüze dönüyorum. Düz yüz için bir de işaret takalım. Düz yüze döndükten sonra örmeden taktığım bu 2 ilmeği yine sağ yöndeki şişime alıyorum. Örüyorum, 2 ilmeği birlikte yerleştiriyorum. Yine bir ilmek kesmiş oldum. Düz yüz için ipimi düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerinden atıp bir ilmek doluyorum. Daha sonra diğer ilmekleri düz örmeye yani haroşa örmeye başlıyorum. 9 ilmek öreceğiz. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek. 9 ilmek ördükten sonra yine bir önceki sırada 2, 4, 6, 8, 10 ilmek ördük. 10 ilmek örünce 11. ve 12. ilmeği birlikte örüp yine bir ilmek daha kesiyoruz. Aynı hizada kestim arkadaşlar. Devam ediyorum. Düz yüzde yine
12 ilmeğim kalana kadar öreceğim. 12 ilmek kalınca bu kısımdaki kesmeyi ve doladığım bu ilmeği tarif edeceğim son ilmek işini. Sol yöndeyim. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek var. Yine bir tane ilmek keseceğiz. Keseceğim ilmeği bu defa biraz genişletiyorum. Daha sonra ikisini birlikte şişime alıp örüyorum. 2 ilmeğim kalana kadar diğer ilmekleri örüyorum. Son şişimde kalan doladığım ilmeği ve kenar ilmeğini sağ yöndeki şişime örmeden aldım yine. Ters yüze döndüm. İkisini birlikte şişime aldım. Bir tanesini kesmiş oldum. Kesmiş olduğum ilmeğin yerine yine ipimi şişimin üzerinden düz yüzden ters yüze doğru atıyorum. Doladım ve ilmekleri örmeye başladım. İlmek eksilmez arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda çok düzgün bir son ilmeğiniz olur. Ama söylediğim gibi zor gelirse bir önceki son ilmek işimizle devam edebilirsiniz. Ayrıca bir de video çekeceğim. Bu yine son ilmek işim için. Devam ediyorum. Ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Sol yönden 2 ilmek kestik. Sağ yönden 2 ilmek kestik. Devam edip 5 ilmek sağ yönden, 5 ilmek sol yönden olana kadar keseceğiz. 70 ilmek olan örgümüz 60 ilmek olacak. Kesmeleri tamamlayıp daha sonra devam ediyorum. Tamamladım ilmeklerimi kesmeyi arkadaşlar. Kenar ilmeklerimizden de belli. 1, 2, 3, 4, 5 tane son ilmeğimiz var. 10 sıra örgü demek. Bu 10 sıra örgüde düz yüzlerde birer ilmek keserek sağ ve sol yönde kesmelerimizi tamamladık. Şişimizde de 60 ilmeğimiz kaldı. Yazıyla göstermek istiyorum işitme engelli takipçilerim için. 60 ilmekle devam edip kol evi için yeterli yüksekliğe gelene kadar haraşa örgüye devam ediyoruz. Son 2 ilmeğimi sağ yöndeki şişime alıyorum. İkisini birlikte örüp yerleştiriyorum. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek doluyorum şişime. Diğer ilmekleri haraşa örmeye başlıyorum. Ters ve düz yüzde kesme yok artık. 60 ilmekle devam ediyoruz. Söylediğim gibi bu son ilmek işi zor gelenler beden kısmında yaptığımız gibi yapabilir son ilmeği veya istediğiniz şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Devam edip sıralarımı tamamlıyorum. Yeleğimizin arka bölümünde ilerledim. Şimdi size kol kısmındaki haraşa çizgileri sayarak ölçü vereceğim. Beden kısmındaki 51 çizgi haraşayı sayıp bir ayraç taktım. 51 çizgiden sonra sıralarımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 çizgi. Son sırayı düz yüzden ördüm. İpim örgünün sol tarafında. Örgümü 3'e böldüm. Sağ omuz için 21 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Sol omuz için de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Orta kısımda ise yaka kısmında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğimiz var. Ters yüzden
Omuz kısmındaki ilmekleri öreceğiz. Yaka kısmındaki ilmekleri bir tığla kapatacağız. Omuz kısmındaki ilmekleri bırakıp örgümüzün ön yüzü için bu ilmeklerle devam edeceğiz. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Daha sonra bu kenar işi için bir tane dolayıp devamındaki ilmekleri pembe ayracıma kadar örüyorum. Tamamladım 21 ilmeği. Ayracımı alıyorum. Şişimi bırakıyorum. Tığımı alıyorum. Son ördüğüm ilmeğin hizasından bir alt sıradaki çizgiden bir ilmek topluyorum. Alıyorum. Daha sonra bu ilmekle diğer mavi ayraca kadar olan ilmekleri kapatıyorum. Az bir ilmeğimiz kaldı. Kapattık ilmeklerimizi. Tığımı bırakıyorum. Ayracımı çıkartıyorum. Şişimin diğer uç kısmına yerleştirdim. Bu kısımda ilmek kapatmak için aldığım bu ilmeği sol yöndeki şişime attım ve 21 ilmeğin birincisi ile bu ilmeği de birlikte örüyorum. Daha sonra diğer yöne doğru ilmeklerimi sırama göre örüp tamamlıyorum arkadaşlar. Son 2 ilmeği taktım şişime. Tamamlamış olduk sıramızı. İlmeklerimi yerleştireceğim. Sol yönü ilmek tutucuya alıp sağ yönle devam edeceğiz. Sol yöndeki ilmeklerimi ilmek tutucuya aldım. Sağ yöndeki ilmeklerime de şişimi yerleştirdim. Ters yüze kırmızı ipimi bağladım arkadaşlar. Şimdi kırmızı rengimizle örmeye başlayacağız. Yine haraşo örgü öreceğiz ve yaka kısmına da bu kısımda kullandığımız bu son ilmek işinden uygulayacağız. Ördüm 2 tane ilmeğimi, daha sonra düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek dolayıp diğer ilmekleri haraşo örmeye başladım. Bir ilmek kalınca bir önceki sıranın hizasından bu aradaki ipimi şişime takıyorum. Bir ilmek almış oluyorum. Aldığım ilmeği ve diğer ilmeği sağ yöndeki şişime taktım. Örgünün ters yüzüne döndüm. Kenar ilmeği ve taktığım ilmeğini şişime alıp ikisini birlikte örüp yerleştiriyorum. Daha sonra yine ters yüzdeyiz.
ters yüzden düz yüze doğru şişimizin üzerine bir ilmek dolayıp diğer ilmekleri haroşa örerek devam ediyoruz. İlk sırasını oluşturduk bu yaptığımız kenar ilmek işinin. Sıra sonunda doladığım ilmeği ve kenar ilmeğini şişime alıyorum. Örmeden takıyorum. 2 ilmeği şişime alıp birlikte düz örüyorum. Daha sonra yine düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerinden ilmek dolayıp ilmekleri haroşa örüyorum. İki ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Doladığımız ilmek ve kenar ilmeğini örmeden sağ yöndeki şişimize takıp ters yüze dönüyoruz. İkisini birlikte şişimize alıp örüp daha sonra düz yüzden ters yüze doğru şişimizin üzerinden bir ilmek atıyoruz. Devam edip örmeye başlıyoruz. Söylediğim gibi zor gelirse arkadaşlar tamamını bu kısımdaki son ilmek işi gibi yapabilirsiniz. Örgüyü etkilemeyecektir. Kırmızı renkle ikinci çizgideyiz. 14 çizgi haroşa olana kadar 22 ilmekle devam edip örüyorum. Bu kısımda son ilmek işi için eklediğim bir ilmekle şişimde 22 ilmek oldu. 14 çizgi haroşayı tamamladıktan sonra tarife devam ediyorum arkadaşlar. Yeleğimin ön parçasında kırmızı rengimle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. İlmeklerimi de ikiye böldüm. Sağ yönde 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim var. Sol yönde de 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim var. Sol yöndeki 11 ilmeği kırmızı renkle bant olarak devam edip öreceğiz. Sağ yöndeki 11 ilmeği ise gri renkle örmeye başlayacağız. Gri renkle örmeye başlarken kırmızı ipimi de taşıyacağım ayracın olduğu bölüme kadar. Çünkü çok az bir mesafe düğüm yapmak istemiyorum. İpimi kırmızı ipime bağladım. Yerleştiriyorum sıra sonuna. Daha sonra kenar ilmek işimizin 2 ilmeğini birlikte alıp gri renkle örüp yerleştiriyorum. Bir ilmek şişimin üzerine doluyorum. Devamında kırmızı ilmeklerden 2 ilmek örüyorum. 2 ilmekten sonra 3. ilmeği öreceğim zaman kırmızı ipi şişimin üzerine alıp gri renkle bu şekilde örüyorum. İpimizi de taşımış olacağız böylece. Devam edip 1 2 ilmek daha örüyorum. Yine şişimin üzerine kırmızı ilmeği de ipi de alıp ilmeğimi haroşa örüyorum. 1 2 ilmek gri daha örüyorum. 3. kırmızı ilmeğe gelince yine şişimin üzerine ipimi aldım. Kırmızı ipi de bu kısma taşımış olduk. Ayracı çıkarıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kontrol ediyorum. Gri ipi bırakıyorum. Bir kez doluyorum birbirine ve kırmızı ipi parmağıma alıp diğer ilmekleri, kalan ilmekleri
haroşa örüyorum. Bu sırada ilmeklerimizi belirledik. Diğer düz sırada artma eklemeye başlayacağız. Ters yüzden de ilk gri ilmeğimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Bu kısımdaki bu gri ilmeğimiz düz yüzde düz, ters yüzde ters olarak örülecek. Örgünün ters yüzüne başlıyoruz. 2 ilmeğimi ördüm, bir tane daha doladım. Daha sonra 11 kırmızı ilmeği haroşa örerek sıramı devam ediyorum. Tamamladım ilmeğimi. Bırakıyorum kırmızı ipi. Gri ipin üzerinden sağ yöne doğru bırakıyorum. Gri ipi alıyorum. İlk ilmeği yönünü düzeltip ters örüyorum. Daha sonra diğer ilmekleri haroşa örüyorum. Kenar ilmeklerini taktım şişime. Düz yüze başlıyoruz. Kenar ilmeklerini ikisini birlikte, bir kenar ilmeği bir de doladığımız ilmeği şişimize alıyoruz. Örüp yerleştiriyoruz. Bir tane daha düz yüzden ters yüze doğru doluyoruz. 10 tane gri ilmek öreceğiz. Bir ilmek kalacak. Bu ördüğümüz ilmek sol yöndeki şişimizde bekleyecek. Biz bir tane artma ekleyeceğiz. Artmamızı ekledik. Daha sonra bu ilmeğimizi düz ördük. İpimizi, gri ipi yine sol yöne doğru bırakıyorum. Daha sonra ters yüzden diğer sağ elimin parmaklarına arasına doluyorum. Tutuyorum ve kırmızı renkle örmeye başlıyorum. Ters yüzdeyiz. İlk 2 ilmeği ördüm. Bir tane kenar işi için doladım. Tamamlıyorum 11 tane kırmızı ilmeği. İpimi sol yöne doğru bırakıyorum. Gri renkli ipimi alıyorum. İlk sıradaki ilmeği ters örüyorum. Yerleştiriyorum biraz. Daha sonra artma ilmeğini delik olmayacak şekilde haroşa örüyorum. Diğer ilmekleri de haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Son 2 ilmeği şişime aldım, taktım. İkisini birlikte ördüm. Şişimin üzerinden düz yüzden ters yüze doğru bir tane dolayıp ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 10 ilmek olacak yine sağ yönde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek olunca bir tane daha düz yüzdeyiz artma ekliyoruz. Devamındaki bir ilmeği örüyorum. Diğer düz ilmeğimi de örüyorum. İpimi, gri ipi bırakıyorum. Sol yöne doğru atıyorum. Kırmızı renkli ipi alıyorum ve ilmeklerimi haroşa örüyorum.
Sol yöndeki gri ilmeklerimiz artmaya başlayacak arkadaşlar. 10 ilmek örüp her düz yüzde bir tane ilmek ekleyeceğiz. Kırmızı renkli ilmeklerimizde herhangi bir işlem yok. 11 ilmek olarak devam edecek ön kısmın örgüsü boyunca. İpimi atıyorum. Gri renkli ipimi alıp ilk sıradaki ilmeğin yönünü düzeltip ters örüyorum. Kırmızı ipi biraz çekiştiriyorum, yerleştiriyorum. Birbirine dolayarak bu şekilde öreceğiz. Daha sonra ilmeklerimi haraşo örmeye başlıyorum. Attığım gizli artma ilmeğini delik olmayacak şekilde örüyorum. Tamamladık ters yüzden sırayı, yine düz yüzdeyiz. Doladım ilmeğimi. Daha sonra 8 ilmek daha örüyorum. Bu kenardaki son ilmek işiyle birlikte 10 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek olunca bir tane daha artma ekliyorum. Diğer yöndeki 2 ilmeği haraşo örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. İpimi bırakıyorum. Kırmızı renkli ipi alıyorum. Bant için olan ilmeklerimi devam edip tamamlıyorum. Yapacağımız işlem böyle arkadaşlar. Bir de söylemek istediğim hatırlatmak istediğim bir konu var. Bu kısımda uyguladığımız son ilmek işini örgü bitene kadar devam ettirmeyeceğiz. Arka kısımdaki gibi 29 çizgi haraşo olduğunda bırakıp beden kısmındaki gibi bu son ilmek işine döneceğiz. İlmeklerimizin sayısı da şişimizde 39 ilmeğimiz olana kadar 10 ilmek örünce birer ilmek düz yüzde sürekli ekleyeceğiz. Devam edip birazcık ilerleyince yine örgümün nasıl durduğunu göstereceğim. Ayrıca ön kısımdaki katlayıp bu seviyeye gelince de tekrar diğer ilmek işine dönmeyi tarif edeceğim. Birkaç sıra daha ilerledim arkadaşlar. Artmalarım kendini belli etti. Devam ediyoruz. Kol kısmındaki gibi son yaptığımız çizgiyle 29 çizgi haraşo olmuştu. Ön kısımda da 29 çizgi haraşo olana kadar devam edip örüyorum. Yaka kısmında, kol kısmında tamamladım arkadaşlar. 29 çizgi haraşayı sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29. çizgimiz şişimizde. Şimdi bu yöndeki son ilmek işini bırakacağız ve beden kısmındaki son ilmek işine döneceğiz. Son ilmeğimin ikisini birlikte şişime alıp ördüm. Daha sonra bir ilmek eksildi. Eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek ekliyorum, gizli ilmek. Devamında da ilmeklerimi haraşo örmeye başlıyorum. Yine 10 ilmek olunca
sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek olunca düz yüzde artmamı ekliyorum. Sırama devam ediyorum. Kırmızı renkli ipimi alıyorum. Bant ilmeklerini örüp tamamlıyoruz. Ters yüzden sıramızı örmeye başlayacağız. İpimizi düzeltmek istiyorum. Bırakıyorum kırmızı ipi. Gri rengi alıyorum. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra diğer ilmekleri haroşa örüyorum. Sıra sonundaki işlemi tarif etmek istiyorum. O yüzden tüm sırayı kesmeden öreceğim. Artma ilmeğini yine delik olmayacak şekilde ördüm. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri haroşa ördük. Bu kısımda da eklediğimiz artma ilmeğini yine delik olmayacak şekilde örüp son ilmeği de ördük. Kenar ilmeğimizi aldık. Şişimize ördük. Yerleştirip ipini daha sonra haroşa örgüye başlıyoruz. Bu kısımdaki son ilmeğimizi beden kısmındaki ilmek alışına da çevirdik. İlmeklerimizi sayıp kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 ilmeğim olmuş. 2 ilmek daha artma ekliyorum. 39 ilmek olduğunda artmaları bırakıp beden kısmına 39 ilmekle bant kısmını kırmızı, bu kısımdaki ilmekleri gri olarak devam ediyorum. İlmek sayısını tamamladım arkadaşlar. Sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ilmeğimiz var. 39 ilmekle devam ediyoruz. Sayıyla da gösteriyorum. Yine işitme sorunu olan arkadaşlarım için 39 ilmekle bant kısmına kırmızı, diğer ilmekleri gri renkle örerek arka kısımdaki kadar sayı yapacağız. Daha sonra ilmeklerimizi kapatacağız. Herhangi bir işlem yok. İlik yerlerini diğer yönde açacağımız için tariflik bir durumda yok. Sıralarımı tamamlayıp ilmek kapatma sırasında tarife devam ediyorum. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Beden kısmında artık ilmeklerimizi kapatacağız. Görüntümüzde böyle. Yanlarına dikeceğiz. Diğer yönü de ördükten sonra dikeceğiz. Tabii şimdi ilmeklerimizi kapatmaya başlıyoruz. Yine tığla kapatacağım ilmeklerimi. Kenar ilmeğimi alıyorum tığıma.
Daha sonra ilmeklerimi düz örerek tığdaki ilmekten kaydırarak kapatıyorum. Kapattığınız ilmeklerin örgüyle aynı bollukta, sıkılıkta olmasına dikkat edin. Aynı seviyede olsun. Gri ilmekleri kapattıktan sonra kırmızı bölümü de kırmızı ipimizle kapatacağız. Bir tane hatalı ilmeğim var. Düzeltip devam ediyorum. Devam ediyoruz ilmeklerimizi kapatmaya. Bir tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örüp tığımda bekletiyorum. İlmek kapattığım, kaydırdığım ilmeği ve son ilmeği örüp ikisini birlikte tığımda bekletiyorum. Gri ipi bırakıyorum. Kırmızı renkli ipi alıp bu ikisini örüyorum ve kapatıyorum. Daha sonra kırmızı ilmeklere devam ediyorum. Son olarak bu kısımda kenar tekniği yaptığımız ilmeğe gelince bir tane tığımın üzerine doluyorum. 2 ilmeği birden tığımla alacağım, öreceğim ve doladığım ilmeğin içinden kaydırıp bir zincirle sıkılıyorum. Kapattım ilmeklerimi. İplerimi kesip düğümleyeceğim. Daha sonra ikinci omuz ilmeklerini şişime yerleştirip devam edeceğim. Şişime taktım ilmeklerimi. Kırmızı renkli ipimi de örgünün yaka kısmında sağ yöne bağladım. Başlıyoruz şimdi. Diğer yöndeki gibi 14 çizgi haroşa öreceğiz. Başladığımız bu yöne de yine son ilmek işi uygulayacağız. Bu yüzden ilk ilmeğimi örüyorum. Yerleştiriyorum biraz. Daha sonra şişime bir tane düz yüzden ters yüze doğru ilmek dolayıp diğer ilmekleri haroşa örüyorum. Bir iki sıra öreceğim. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için aslında işlem belli ama yine de anlatacağım. Sıra sonundaki 2 ilmeği şişime örmeden takıyorum. Ters yüze dönüyorum. Bu 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru şişimizin üzerine bir ilmek doluyoruz ve yine diğer ilmekleri haroşa örüyoruz. Ters yüzde sol yönde şişimizde bir tane doladığımız ilmek ve son ilmeğimiz var. İkisini şişime alıyorum. Örmeden taktım. Düz yüze dönüyorum. 2 ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ikisini birlikte ördüm, yerleştirdim. Daha sonra şişimin üzerine düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek daha doluyorum. Yine ilmekleri haroşa örmeye başlıyorum.
Bu eklediğimiz son ilmek işiyle birlikte bir tane doladığımız ilmekle ilmeklerimiz 22 tane oldu. Diğer omuzda da 22 ilmeğimiz vardı. Sıra sonuna gelince yine taktım bu iki ilmeği. Ters yüzde ördüm ikisini birlikte. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine bir ilmek atıp yine ilmeklerimi haroşa örmeye başladım. Ters yüzde sol yöndeki son iki ilmeğimi şişime alıyorum. Düz yüze dönüyorum. Düz yüzde ikisini birlikte şişime alıp ördüm. Tekrar düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine bir ilmek atıp dolayıp yine ilmekleri haroşa örüyorum. 14 çizgi haroşa olana kadar devam ediyorum. Kırmızı haroşa çizgilerimi tamamladım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 çizgi. 14 çizgi olunca yine 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek sayıp bir ayraç taktım. 11 ilmeği kırmızı renkle öreceğiz. Diğer sol yöndeki 11 ilmeği gri renkle örmeye başlayacağız. Diğer yönün tam tersi bir örgü şekli izleyeceğiz. Bu kısımda gri ile başlamıştık örmeye. Sol yönde ise kırmızı renkle başlayacağız. Başlıyoruz şimdi. İpimi ayracımın hizasına iç yüze bağladım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir ilmek doluyorum. Bu arada arkadaşlar ben ayağımdan bir ameliyat geçirdim. Ameliyatım çok güzel geçmedi. Ağrılarım olduğu zaman sesim değişiyor. O yüzden kusuruma bakmayın. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek haroşayı örüp tamamladık. İşaretimi çıkaracağım. Daha sonra kırmızı ipimi sol yöne doğru atıyorum. Sağ elimle bu ipimi tutuyorum. İlk gri ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeğimizi düz yüzde düz, ters yüzde ters öreceğiz. Diğer ilmeklerimiz haroşa örülecek. İlk sıramız bu. Diğer sırada sol yönde 10 ilmek bırakıp sürekli artmamızı ekleyeceğiz 39 ilmeğimiz olana kadar. Kenar ilmeklerimi ördüm. Bir tane doluyorum. Devam edip ilmekleri bir ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Bir tane gri ilmeğim kalınca bu ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra ipimi sol tarafa atıp alt kısımdan kırmızı rengi alıyorum. Biraz sıkılaştırıp yerleştirip haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. Kenar ilmeklerimi ördüm. Bir ilmek daha doluyorum.
Tamamladık. Kırmızı ilmekleri, ipimizi bırakıyoruz. Yine sol yöne bıraktık. Alt kısımdan gri ipi aldık. İlk sıradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Diğer yüzden de ters örmüştük. Daha sonra bir ilmek artma ekliyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeği haroşa örüyoruz. Ters yüze döndük. Doladım ilmeğimi. Diğer ilmekleri 10 ilmek haroşamız var. 11. ilmeğimiz artma olarak eklediğimiz ilmek, delik olmayacak şekilde şişimizi sol yönden sağ yöne doğru takıp haroşa ördük. Son kalan gri ilmeği ters ördük. Gri ipi bırakıp kırmızı renkli ipimizi alıyoruz. İlmeklerimizi haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Son iki doladığımız ilmeği ve kenar ilmeği taktık şişimize. Düz yüzde yine bu ikisini birlikte alıp örüyorum. Daha önce de söyledim arkadaşlar, bu iş zor gelirse beden kısmındaki gibi yapabilirsiniz son ilmeklerinizi. Kırmızı bant ilmeklerini tamamlıyoruz. Bırakıyoruz kırmızı renkli ipimizi. İlk sıradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Daha sonra bir tane de haroşa örüyoruz. Sol yönde 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. 10 ilmekten önce gizli artmamızı ekleyip diğer ilmeklerimizi örüp sırayı tamamlıyoruz. Yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Zaten diğer tarafta da aynı işlemi yaptığımız için eliniz alışmıştır. Sol yönde artmalarımız sürekli 2, 4, 6, 8, 10 ilmekten önce eklenecek. Bu kısımdaki ilmekler çoğalacak. Kırmızı bant ilmekleri aynı sayıda devam edecek. Diğer yöndeki gibi kol evindeki kadar sıra örünce bu kısımda ilmeklerimizi yine son ilmek işini bırakıp dolayıp son ilmekleri öreceğiz. O kısma kadar örüp yine ilmeklerimizi haroşa dönüşe tarif edeceğim. Örgümüzün sol yönünde haroşa çizgilerimizin sayısı kol hizasında arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 çizgi. Düz yüzden örüp ters yüzden örünce 29 çizgi olacak. O yüzden bu 28. çizgiden sonra düz yüzden ilmeklerimizi örüyoruz. Yaptığımız bu kenar ilmek işini şişime takıyorum. 29. sıra olduğu için düz yüze yansıyan sıra diğer kısım diğer yönden farklı olarak yapacağız. 2 ilmeğimi ördüm. Daha sonra ilmek dolamıyorum. Bir ilmek artma ekliyorum. Daha sonra 29. çizgi haroşayı örüyorum. Bu
Bu yaptığımız son ilmek işini bırakıyoruz artık. Dikeceğimiz kısımdaki gibi haroşa dönüşü yapıyoruz. Devam edip sıralarımı tamamlıyorum. 39 ilmek olduktan sonra da ilik açacağım mesafeye kadar öreceğim. Bu kısımdan saydığımızda diğer yönden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 çizgi haroşa daha ördükten sonra ilik yerlerini açmaya başlayacağız. Devam edip sıralarımı tamamlıyorum arkadaşlar. 39 ilmek olunca da artma eklemiyoruz. Şişimde şu an 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane ilmeğim var. 3 ilmek daha ekleyeceğim. Böylece ilmeklerimin sayısı da tamamlanacak. Devam edip sıraları tamamlıyoruz. İlik kısmında yine kesin açacağım sırada yeniden sayıp belirleriz. Çok da önemli değil zaten 1-2 sıra farklı olması. O kısma kadar devam ediyorum. Yeleğimizde ilik açacağımız mesafeye geldik arkadaşlar. Haroşa çizgileri sayarak ölçü vereceğim yine size. Beden kısmındaki örgüye geçtikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 çizgi haroşa ördüm. 15 çizgi haroşadan sonra ilk ilik yerini açacağım. İlik yerini ben 2 sırada açıyorum. İlk sırada 2 ilmeğimi birlikte örüp diğer sırada bir tane ilmek doluyorum kestiğim ilmeğin yerine. Kenar ilmek işi için ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir ilmek doladım şişime. Devam edip 1, 2, 3 ilmek daha örüyorum. 3 ilmek ördükten sonra 4. ve 5. ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Düz yüzden sıramı tamamlayacağım. Ters yüzde bu kısımda kırmızı ilmeklerimde ilik yerini ikinci sırayı tarif edeceğim. Düz yüzü ve ters yüzü örüp kırmızı ilmeklerde devam ediyoruz. Ters yüzde kırmızı ilmeklerdeyiz. Gri ipimi yerleştiriyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa ördüm. 5 ilmekten sonra ikisini birlikte ördüğüm ilmeğin hizasındayım. Kestiğim bir ilmeğin yerine bir tane doluyorum. Diğer ilmekleri devam edip örüyorum. Düz yüze dönüyorum. İlk ilik yerimi açmış oldum. Diğer ilik yerlerini de 14 çizgi haroşa ördükten sonra açacağım. Herhangi bir tariflik durum yok. Örgümüzde ilik yerlerini açarak beden kısmında diğer yan ön parçayla aynı sırada ve sayıda örüp tamamlıyoruz. Yeleğimizde ikinci ön parçayı da tamamladık arkadaşlar. İplerimi kestim. Sağ yönde dikecek kadar ip bırakıp iğneme taktım. Şimdi
yan dikişlerini yapacağız. Dikişlerimizi iç yüzden, haroşa kısımlardan, son ilmeklerimizin dönüş yaptığımız bu bölümlerden iğnemizi takarak yapacağız. Gayet temiz bir dikiş olacak. İlk olarak iğnemi arka parçanın ilk sırasına takıyorum. Diğer yöne takıyorum. İkinci olarak ipi sabitleyip tutturacağım. Tutturduktan sonra karşılıklı bir tane ön kısımdan, haroşa çizginin hizasından, bir tane arka kısımdan, haroşanın hizasından iğneme taktım ilmekleri. Yerleştirdim. Daha sonra ikinci sıradan yine dönüş yaptığımız ipten taktım iğnemi, diğer yönden de bir tane taktım, ikisi iğnemde ve dikiyoruz. Diğer sıradan bir tane ön yüzden, bir tane arka yüzden düzgünce iğnemizi alıyoruz. Bu ipimizi de yerleştirip saklayacağız. Ön yüzden ve arka yüzden birer ilmek iğnemi alıyorum. Dikiyorum. Yine bir tane önden, bir tane arka yüzden aldım iğneme. İkisini birlikte bunlar da çekim hataları arkadaşlar. Düğümümü çözeceğim. Daha sonra biraz daha dikişimde ilerleyip nasıl durduğunu göstereceğim. İlerledim biraz dikişimde. İç yüzden görüntüsü ve diğer yüzden görüntüsü böyle dikişimizin. Devam edip kol altında her iki yönden 51 çizgi haroşayı aynı şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Diğer yönü de dikeceğim. Düğmelerimi de dikip daha sonra devam ediyorum. Yeleğimizin dikişlerini tamamladım. İç yüzden görüntüsü böyle. Diğer yüzden de görüntümüz gayet düzgün. İpleri temizledim arkadaşlar. Tamamını birer tane tığ işi düğümle toparlayıp gizledim. Düğmelerimi de diktim. Ben 3 tane gri düğme kullandım. Söylediğim gibi ayağımdan rahatsız olduğu için çok alışverişe çıkamıyorum. En yakın tuhafiyeden gayet güzel bir düğme buldum. Gri düğmenin yakıştığını düşünüyorum. 3 tane kullandım. Bir de yeleğime küçük küçük araba süsleri yaptım. Araba süslerini yapmak biraz uğraştırıcı olduğu için ayrıca bir videoda tarif edeceğim. Arabalarımı da bu kısma dikeceğim arkadaşlar. Şimdi yeleğimizin ölçülerini mezura ile size vereceğim. Yeleğimin beden genişliği 25 santim arkadaşlar. Kol altından uzunluğu dikiş yaptığımız kısımdan ölçtüğümde uzunluğu 19 santim. Tüm boy uzunluğu da 31 santim. Büyüklüğü 1-2 yaşa uygun bir yelek oldu. 1 yaşında giydirilip 2 yaşına kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz daha büyük de örebilirsiniz. Arka kısımdan
her yaş için 4 ilmek eklediğinizde birer beden büyüyecektir. 70 ilmek mesela 1 yaş dedik. 74 ilmek 2 yaş, 78 ilmek 3 yaş gibi. Bu kısımda keseceğiniz ilmekleri de her yaş için ikişer tane daha fazla keserseniz kesimleriniz de yetecektir. Omuz kısmında da aynı ilmekle örmemeye dikkat edin. Bedeni büyüttükçe bu kısımdaki sayıları da fazlalaştırmanız gerekecek. Tarifimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.